The cow is right here. What we'll do. On yıllar boyunca ekin çemberleri ve sayısız UFO fenomenlerine şahit olmuş, sığır sakatlanmalarının da bu duruma eşlik ettiği 512 dönümlük bir arazi ve bu arazinin bir kısmına inşa edilen bir çiftlik evi. Evet, bugünkü konumuz bu. Skinwalker Çiftliği, UFO'lar ve yaşanan paranormal olaylar. 1900 yılında 480 dönümlük arazi topraklarına Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletine Kızılderili kabilelerce yasak topraklar olarak adlandırılan bu araziye bir çiftlik kuruldu. Çiftliğin kurulduğu bölgenin henüz ilk keşfedildiği zamanlar Uinta hafızasından geçen İspanyol kaşifler geceleri kamp yaparken gökyüzünde büyük uçan alev topları görmüş ve bunları resmetmişlerdi. Yine aynı bölgenin tarihi anlatımlarına baktığımızda bölgede efsaneleşmiş bir kabile yer alıyor ve çiftlik diğer Kızılderili kabilelerin dahi girmeye çekindiği, girmeyip uzak durduğu Ute kabilesinin yasak toprakları üzerine kurulmuş. Anlatılan efsanelere göre Uteler çiftliğin kurulduğu bölgeden sürülmüştür. Kabile büyücüsü ise bu toprakları lanetlemiştir. Kimi mitlerde bu kişinin insanları kandıran bir şifacı olduğu söylense de geneli bunu reddeder. Utelerin korktuğu, şekil değiştirebilen, efsaneye konu olmuş bir yaratık vardır. Navajo. Lakin bu efsane sonraki videomuzun konusu. Bugünkü asıl konumuz bölgede görülen UFO ihbarları. O dönemin yeni sanayicilerinden biri olan Jacob Myers, çiftliğin kurucusudur. Plana göre çiftliğin inşaatı 1,5 yılda tamamlanması gerekirken işçiler devamlı paranormal olaylarla karşı karşıya gelmiş. Dolayısıyla yapımı da beklenenden oldukça uzun sürmüş. 1900 senesinde çiftliğe yerleşen Jacob Myers ve ailesi 4 yılın sonunda tavan arasında kendilerini asmışlar. Eğitim için New York'ta olan çocukları aile mirasına uzun süre sahip çıkmamış. 1916'da büyük buhranın sonrası ailenin üyelerinden biri olan Edwin Myers, karısı ve 2 çocuğunu da beraberine alarak çiftliği onarttıktan sonra orada yaşamaya başladı. Lakin çiftliğin her tarafından sebebi bilinmeyen yangınlar çıkıyordu. 1916'dan 1920 senesine kadar itfaiye şefliğine tam 59 yangın vakası bildirilmişti. Yangınlar çiftliğe ciddi zararlar vermemişti. 1920'nin Ekim ayında tıpkı anne babaları gibi Edwin Myers ve karısı da kendilerini tavan arasına asarak hayatlarına son vermişti. Tüm yaşananlardan sonra 1930 senesine kadar çiftlik boş kalmıştır. Edith Myers 1987 yılına kadar çiftlikte kaldılar. Yaşadıkları süre boyunca polise herhangi bir rapor bildirmediler. Aile oldukça içe kapalıydı ve kimseyle görüşmüyordu. 1950'lere geldiğimizde çiftliğin de içerisinde bulunduğu Uinta hafızasında çiftlikte olanların haricinde birçok olağanüstü olay meydana gelmiş. İhbarlar sadece çiftlik sahiplerininkiyle de kalmamış. Bölgede yaşayan halk çiftlik ve bulunduğu bölgede sayısız UFO ihbarı yapmış. Bu ihbarlarda çiftliğin ana binası önünde yere inmiş UFO'lar olduğunu ihbar edenler de yer almış. Bu sayısız ihbarlar birkaç 10 yıl boyunca kesintisiz devam etmiş. Yıl 1970'lere gelindiğinde ise Utah'ın otoban devriyesine o kadar fazla UFO çağrısı gelmiş ki askerler bir süre sonra raporları doldurmayı bırakmış. Aynı yıllar sorunlar bu ihbarla sınırlı da değildi. Çiftçilerin büyük ve küçükbaş hayvanları oldukça sık telef ediliyordu. İşin akla yatmayan tarafı ise bazı sığırların organları sanki bir cerrahın bilgeliğiyle tamamen parçalanırken bazısı ise vücutlarında pençe izleriyle yatıyorlardı. 400'den fazla UFO gözlemini araştıran Roswell'dan emekli bir ortaokul öğretmeni olan Joseph Junior Hicks ve gözlemlerine göre UFO gözlemleri ile sığır ölümlerinin aynı tarihlere denk geldiği sonucuna varmıştır. Hicks, Uinta hafızası nüfusunun %10'undan fazlasının bir şey gördüğünü tahmin ediyorum dedi. Sanırım başka bir dünyadan veya başka bir yerden gelen varlıklar tarafından ziyaret ediliyoruz. Bence bu öncelikle araştırma ve keşif.
Görgü tanıklarının birçoğu aynı zamanda ahırlarda yaşayan ve pencerelerinde ne olduğu belli olmayan garip varlıklar gördüklerini bildirmişlerdi. Myers'ların 1987'deki ölümünden sonra 1994 yılında Terry ve Gwen Sharman çiftliği satın almıştır. Eve yerleşmeye geldiklerinde dikkatlerini çeken şeyler vardı. Eski ev sahipleri tüm pencere ve kapılara sürgü kilitleri yapmışlardı. Yapının her iki ucunda demir kazıklar, yanık izleri ve ağır zincirler yer alıyordu. Mutfak dolaplarında dahi civatalar yer alıyordu. Bu oldukça şaşırtıcı bir durumdu. Sharmanlar kısa müddet bir süre sonra ahırlarında büyük bir kurt gördüler. Kurt karşılarında durdu ve hiç oynamıyordu. Daha sonra korkulukların arasından bir buzağı boynunu uzattı. Kurt hemen buzağının boynundan tuttu ve onu korkuluktan geçirmeye zorladı. Babası ile birlikte Terry Sharman buzağılarını kurtarmak amacıyla hayvanı dövmeye çalıştılar. Lakin bu girişimleri başarısız oldu. Daha sonra Sharman eline bir magnum alarak hayvanı alnından vurdu. Vurulmasına karşıt kurt buzağıyı bırakmıyordu. En şaşırtıcı olansa hayvanda ne bir yaralanma ne de bir kan vardı. Tekrar bir atış yaptı. İkinci atış sonrası kurt buzağıyı bıraktı. Ancak yine de kaçmıyordu. Sakince gözlerini Sharman'lara sabitleyerek durdu. Birkaç atış daha yaptıklarında fırlar bir biçimde hayvan kaçtı. Ortalama 1 mil boyunca Sharman'lar peşinden gittiler. Lakin izler aniden son buldu. Terry Sharman, kamuoyu önünde konuşmayı uzun süre sonra kabul etti. Uzun süre çok gizli bir projeyle ilgili bir şey olup olmadığını, ne gördüğümüzü merak ettik. Bunun hakkında ne düşüneceğimi gerçekten bilmiyorum diyerek konuşmayı sonlandırdı. Genç oğulları ve 10 yaşındaki kızları olan Sharman'lar son 15 ay boyunca ard arda 3 özel UFO türü gördüler. Beyaz ışıklı, küçük kutu benzeri bir araç, 40 fit uzunluğunda bir nesne ve devasa bir gemi, neredeyse birkaç futbol sahası büyüklüğünde bir gemi. Uçarken dalgalı, kırmızı ışın veya ışık demeti yaydığını görmüşlerdi. Bazılarını ise ardında havada görünen turuncu, dairesel ışıklar bırakıyor olarak gözlemlemişlerdi. Bunlardan ikisini videoya alarak kaydetmişlerdi. Bölgede binlerce UFO gözlemi yapılmış, 3 farklı uçan cisim tanımlanmıştı. Garip ateş topları görülmüş ve ek olarak cisimlerin şekli üçgen, pro, oval olarak tanımlanmış. Kimisi yeşil parlayan ışıkla çevrili, kimisi dalgalı, kırmızı izler bırakan olarak görülmüş. Terry ve Gwen Sharman çiftlikte geçirdikleri 18 ayın sonunda 1996'da sattı. Çiftlik araştırma merkezi haline geldi.